İnsan zihninde doğru olduğuna inandığı şeye göre hareket eder, hisseder ve yaşar. Sinir sistemimiz gerçekten yaşanan bir deneyimle zihninde canlı bir şekilde hayal edilen bir deneyim arasındaki farkı ayırt edemez. Mutluluk kazanılan bir ödül değil, öğrenilen bir alışkanlıktır. Hata yapmak başarısızlık değildir. Sadece rotayı düzelten bir veridir. Sevgili dost, hoş geldin. Bugün seninle kişisel gelişim dünyasının tabiri caizse kutsal kitabı diyebileceğimiz, bugün bildiğimiz birçok şeyin temelini atan o efsanevi eseri konuşacağız. Doktor Maxwell Maltz ve şaheseri Psiko Sibernetik. Geçen hafta seninle Tony Robbins'i ve NLP'yi konuşmuştuk hatırlıyorsan. Tony Robbins sahnede o muazzam enerjisiyle insanları değiştirirken aslında arkasında dayandığı bilimsel bir temel vardı. Hatta sadece Tony Robbins değil, satışın babası Zig Ziglar, hedef belirlemede üstad seviyesinde kabul edilen Brian Tracy ve hatta bugün Atomik Alışkanlıklar kitabıyla dünyayı sallayan James Clear bile sistemini bu temel üzerine kurdu. İşte NLP'nin, koçluğun, görselleştirmenin, olumlamaların, kısacası modern zihin biliminin büyük babası bu kitaptır desem abartmış olmam. 1960 yılında henüz MR cihazları yokken, nörobilim bu kadar gelişmemişken bir plastik cerrah çıkıp şöyle dedi. İnsanın asıl yüzü aynada gördüğü değil, zihninde taşıdığı resimdir. O resmi değiştirmezsen, neşterle yaptığım hiçbir ameliyat seni mutlu etmez. Bunları söyleyen tahmin edebileceğin gibi kitabın yazarı Doktor Maxwell Maltz. Sıkı dur. Birazdan sana öyle doktorlardan, öyle bilim insanlarından ve deneylerden bahsedeceğim ki Harvard'daki profesörlerin 2020'li yıllarda büyük keşif diye anlattığı şeylerin aslında 60 yıl önce bu kitapta yazıldığını görünce belki de şok olacaksın. Ve bugün bu videonun bir amacı var. Sana sadece kitap şunu dedi, bunu dedi diye özet geçmek değil. Eğer hayatında sürekli patinaj çektiğin, ne yaparsam yapayım olmuyor, değişmiyor dediğin bir alan varsa, işte o alanın kilidini açacak olan sibernetik anahtarı sana vermek istiyorum. Bu videoyu sana 5 büyük başlıkta anlatacağım. 1. Öz benlik imajı nedir ve kaderini nasıl belirler? 2. İçindeki güdümlü füze yani otomatik başarı mekanizması nasıl çalışır? 3. Zihinsel sinema tekniğiyle beynini nasıl kandırırsın? 4. Duygusal yaralardan ve geçmişin ipoteğinden nasıl kurtulursun? 5. Mutluluk bir şans mıdır yoksa kas hafızası mı? Ve tabii ki her bölümün sonunda hemen bugün uygulayabileceğin pratik egzersizler de vereceğim. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. 1. bölüm öz benlik imajı nedir? Doktor Maxwell Maltz 1950'lerin New York'unda çok ünlü bir estetik cerrahtı. İnsanların burnunu düzeltiyor, kulaklarını yapıyor, yüzündeki yara izlerini siliyor. Ama bir gün çok tuhaf bir şey fark ediyor. Hastaların yarısı ameliyat çok başarılı geçmesine rağmen aynaya baktıklarında hala o eski, çirkin ve mutsuz insanı görmeye devam ediyorlar. Hatta bazıları "Doktor bey, hiçbir şey değişmemiş" diye isyan ediyor. Maltz o an şok oluyor ve diyor ki demek ki bizim iki yüzümüz var. Biri aynadaki yüzümüz, diğeri zihnimizin içinde taşıdığımız yüzümüz. İşte sevgili dost, Maltz buna self imaj yani öz benlik imajı diyor. Senin zihninde kendine dair bir limit ayarın var. Ben matematikten anlamam, ben topluluk önünde konuşamam, ben para tutamam, ben sevilmeye layık değilim gibi. Eğer bunlar varsa sadece birer düşünce değil, bunlar senin termostat ayarına dönüşür. Geçen hafta da Tony Robbins'in Sınırsız Güç kitabında termostat ayarından bahsetmiştim hatırlarsan. Senin zihinsel termostatın ben ayda şu kadar kazanırım şeklinde ayarlıysa eline daha fazla para geçtiğinde dahi o parayı tutamazsın, zihnin yani bilinçaltın devreye girer ve bu parayı kaybetmen için ne gerekiyorsa yapar. Neden? Çünkü benlik imajına uymuyor. Bu arada başlarken söylemeyi unuttum ama bu kitap benim için çok ama çok özel bir kitaptır. Kendi kitabım Peşinden Koşma üzerine çekte de bahsetmiştim, alıntı yapmıştım. Hatta çok özel bir anımdan bahsedip şöyle demiştim. Bu kitap benim aradığım çok ama çok önemli bir şeyi bulmama vesile oldu.
Umarım senin için de öyle olur ve birinci bölümü bitirirken senden şunu düşünmeni istiyorum. Hayatında şu an en çok zorlandığın alan hangisi? İlişki, para, sağlık hangisi? O alanda kendine biçtiğin etiket ne? Zaten ben şanssızım mı diyorsun mesela? Unutma, o etiket değişmeden içeride ya da dışarıda sonuçlar değişmez. Gelelim ikinci ve kitabın en devrimci fikrine. Güdümlü füze ya da otomatik başarı mekanizması. Doktor Maltz insan beynini güdümlü bir füzeye benzetiyor. Bak burası çok önemli. Güdümlü füze nasıl çalışır biliyor musun? Füzeye bir hedef verirsin. Füze fırlatılır. Dosdoğru hedefe gitmez ama. Sağa sapar, sensörler hata der, sola düzeltir. Sola sapar, sensörler hata der, sağa doğru düzeltme yapar. Zigzaklar çizerek, hatalarından ders alarak hedefini bulur. Maltz diyor ki, senin beynin de böyle çalışır. Ama biz ne yapıyoruz? İlk hatada, ilk sapmada kendimize ne diyoruz? Ben başarısızım, beceremedim, benden olmaz. Oysa beynin diyor ki hayır, durma. Bu bir başarısızlık değil, bu bir veri sadece. Sadece 3 derece sağa kıracaksın ve devam et. İşte sınırsız güç videosunda da bahsetmiştik hatırlıyorsan. Başarısızlık yoktur, sadece geri bildirim vardır. Maltz'a göre bu mekanizmanın çalışması için 2 şeye ihtiyaç var. Bir, net bir hedef. Füzeye koordinat vermezsen olduğu yerde patlar. Çoğu insan ne yazık ki ne istemediğini biliyor ama ne istediğini bilmiyor. 2. Güven. Fırlattıktan sonra füzenin arkasından koşup onu elle düzeltmeye çalışmazsın değil mi? Sisteme güveneceksin. Aşırı çaba, endişe ya da ya olmazsa korkusu mekanizmayı kilitler. Üçüncü büyük fikir yani üçüncü bölüm zihinsel sinema. Doktor Maltz'ın 1960'ta söylediği şu cümle o dönem bilim dünyasında alay konusu olmuştu ama bugün nörobilim adeta önünde ceketini ilikliyor. Hatta sana entelektüel bir dedikodu vereyim. Ünlü ressam Salvador Dali bile Maltz'ın bu hayal gücü fikrine, yani beynimizin hayalle gerçeği ayırt edemediği fikrine o kadar hayran kalıyor ki ona özel bir tablo yapıp hediye ediyor. Ne diyor doktor burada? Sinir sisteminiz gerçekten yaşanan bir deneyimle zihinde canlı ve detaylı bir şekilde hayal edilen bir deneyim arasındaki farkı ayırt edemez. Bugün Harvard Üniversitesi'nden nörolog Profesör Doktor Alvaro Pascal Leone'nin yaptığı meşhur piyano deneyini belki duymuşsundur. Hatta ben de birçok videomda bahsettim. Basit bir şekilde 2 gruba ayırıyorlar insanları. Bir grup gerçekten piyano çalıyor, diğer grup sadece piyano çaldığını hayal ediyor. Yani telkinlerle bunu yaptırıyorlar. Sonuç ne? Her 2 grubun da beynindeki motor korteks bölgesinde neredeyse aynı oranda gelişim görülüyor. Hatta bugün dünyanın en popüler nörobilimcilerinden Dr. Andre Huberman, Maltz'ın 60 yıl önce anlattığı servo mekanizmanın beynimizdeki dopamin ve odaklanma devreleri olduğunu bilimsel olarak söylüyor. Yani beyin için hayal eşittir gerçek. İşte Dr. Maltz buna zihin tiyatrosu diyor. Eğer sen gireceğin bir toplantıyı, yapacağın bir konuşmayı ya da olmak istediğin o fit bedeni zihninde mış gibi değil, gerçekten oradaymışsın gibi 5 duyuyla canlandırırsan yani hissedersen beynin onu yaşanmış bir tecrübe olarak kaydeder. Ve o an geldiğinde sanki daha önce yüzlerce kez yapmışsın gibi rahat davranırsın. Tabii bu bir kere hayal ettim oldu işi değil. Doktor estetik ameliyat olan hastalarının yeni yüzlerine alışmasının ortalama 21 gün sürdüğünü tespit etmişti. Zihinsel bir alışkanlığın değişmesi için de minimum 21 güne ihtiyacımız var. Belki biliyorsundur, bu benim de üzerine basa basa her fırsatta anlattığım bir şey. Beyin tekrarla öğrenir, tutarlılıkla değişir. Eğer sen de Barış hocam ben bu zihinsel formatı atmak istiyorum ama tek başıma disipline giremiyorum diyorsan yakında başlayacak olan 21 günde zihnini formatla challenge eğitimimi mutlaka incelemeni isterim. Biz orada sadece teoriyi konuşmuyoruz. Her sabah 5.30'da herkes uyurken uyanıyoruz. Canlı yayında o sabahın seher vaktinde bu bahsettiğim zihinsel provaları, nefes tekniklerini ve bilinçaltı temizliğini bizzat uyguluyoruz. Yüzlerce katılımcının hayatında oluşturduğu değişimi görsen keşke daha önce başlasaydım diyebilirsin. Eğer bu yolculukta benimle olmak istersen linki videonun altına bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsin. Bölüm 4. Duygusal yaralar ve affetmek. Yazar diyor ki eğer bir yaranız varsa
dokunulduğunda acır. Acımasın diye de hareketlerinizi kısıtlarsınız. Ruhsal yaralar da aynen böyledir. Bir daha incinmeyeyim diye sevmeyiz. Bir daha eleştirilmeyeyim diye öne çıkmayız, fikir beyan etmeyiz. Bu yaraları iyileştirmenin tek bir neşteri vardır sevgili dost. Affetmek. Ama lütfen yanlış anlama. Affetmek sana yapılanı onaylamak demek değil asla. Affetmek o kişinin senin zihnindeki işgaline son vermektir. Affetmek ben bu yükle daha fazla yürümeyeceğim, el frenini indiriyorum demektir. Çünkü el freni çekiliyken ne kadar gaza basarsan bas sadece motoru yakarsın, ilerleyemezsin. Bu sebeple öncelikle kendini affetmelisin. Ne kadar hata yaparsan yap, ne kadar yanlış yapmış olursan ol. Sonuçta hayat şu anda devam ediyor ve kendini hatalarınla, kusurlarınla kabul etmelisin ki sen çok daha iyilerini yapma konusunda istek duyasın. Kendine o dönem alabileceğim, o günkü ben olarak alabileceğim en doğru karar buydu diyebilmelisin ki daha iyi günlere gidebilesin. Ve başkalarını affetmek, az önce söylediğim gibi yaptığını onaylamak demek değildir. Şudur aslında, o kişiye ben gideceğim yerde seni görmek istemiyorum. Gideceğim yere seni taşımak istemiyorum demektir. Sana artık zihnimde yer vermek istemiyorum demektir. Burada dilersen videoyu durdur ve şu egzersizi yap. Bugüne dek sayısını bilmediğim kadar insana yaptırdım bu çalışmayı. Eğitimlerimde, kitabımda, bilinçaltı dönüşüm kamplarında ve harika sonuçlara ulaştık. Doktor da anlatıyor bunu tabii kitapta. Şunu yapacaksın. İçinden öfke duyduğun, kırgınlık hissettiğin herkese ama herkesi yani affedemediğin herkesi bir kağıda yaz. Aç bir ajanda, bir defter, boş bir kağıt. Herkesi yaz. Bitirince şöyle derin bir nefes al ve her bir kişi için tek tek ben bu insana hayatım üzerinde hala kontrol vermek istiyor muyum diye sor kendine. Emin ol affetmediğin zihninde taşıdığın herkes için zaten yaptığın budur. Ona adeta senin hayatın üzerinde kontrol vermiş olursun ve eğer cevabın hayırsa yani artık kontrol vermek istemiyorumsa üzerini çiz o kişinin. Yanına da seni kendim için affediyorum. Daha güzel günlerim için, kendimi özgürleştirmek için affediyorum yaz. İkinci bir seçenek şu olabilir. Makas alırsın eline, her bir kişiye bunu söylerken onun ismini oradan kesersin. Üçüncü bir seçenek her biri için tek tek söyler ya da daha güzeli söylerken yazarsın ve sonra o kağıdı yakarsın. Dilersen parçalara da ayırabilirsin. Ama önemli olan şey şu, bunu görmelisin. Yani o kağıdı sadece buruşturup atmak değil. Onu ya paramparça etmeli ya da yakmalısın. Yakarken de ben artık özgürleşmek için kendime izin veriyorum gibi bir cümle edebilirsin. Göreceksin, inanılmaz rahatlayacaksın. 5. bölüm mutluluk bir alışkanlıktır. Zaten kitabın diğer ismi de bu. Yani bir ismi psikosibernetik, bir ismi mutluluk bir alışkanlıktır. Biz hep şöyle şartlandık. Şu işi bir alayım, mutlu olacağım. Şu kadar param olsun, mutlu olacağım. Doktor buna karşı çıkıyor ve diyor ki, mutluluk sorunların olmaması demek değildir. Mutluluk sorunlarla başa çıkabilecek zihinsel bir duruşa sahip olmaktır. Mutluluk bir şans değil, bir kas hafızasıdır. Her gün ayakkabını bağlamak gibi, her gün dişini fırçalamak gibi. Her gün mutlu olmayı ve olayların içindeki hayrı görmeyi pratik etmen gerekir diyor. Bunun için kitapta çok güzel örnekler var. Hem oradan ilham alarak hem de yıllardır birçok eğitimimde eğitimlerime katılanlara yaptırdığım bir egzersizi seninle de paylaşmak istiyorum. Her sabah kalktığında kendine gülümsemeyi hatırlatacaksın. Bunu yatmadan önce yatağının başındaki komodine yazabilirsin. Yattığın odada belki bir mantar pano vardır, oraya yazabilirsin. Sabah uyanınca tavsiye etmem ama ilk telefonuna bakıyorsan oraya bir hatırlatıcı yazabilirsin. Hatta alarmına etiket koyabilirsin. Hemen gülümse, sebep beklemeden gülümse gibi bir şey yazabilirsin oraya. Hani William James diyordu ya, biz mutlu olduğumuz için şarkı söylemeyiz, şarkı söyleyince mutlu oluruz diye. Bir sebep beklemeden gülümsemeye başla ve o birkaç saniye içerisinde yani gülümserken şu anda nelere şükredebilirim? Şu an aklıma gelen ilk 3 şükür sebebim nedir diye sor kendine. Ve o an tamamen oraya odaklan. Çocukların, eşin, sahip olduğun iş, sağlığın, annen, baban ne geliyorsa aklına. Bu her günde değişebilir zaten. Bir anda bütün hayatını değiştiremezsin bu egzersizle. Lakin bunu bir alışkanlık haline getirirsen, sabah güne başlarken gün içerisinde kendini hatırlatırsan ve tekrar etmeye devam edersen kısa bir süre sonra sürekli mutlu olmanın ne kadar muhteşem bir his olduğunu deneyimlersin.
Sevgili dost, Psikosibernetik kitabı gerçekten muhteşem bir kitap. Başlarken söylediğim gibi Anthony Robbins, Joe Dispenza, Brian Tracy, Zig Ziglar, James Clear gibi zirve noktadaki kişilerin okuduğu ve bugün kendi tekniklerinin üzerine bina ettiği fikirler bu kitapta. Üzüldüğüm bir nokta var. Şu an yeni basımı yok kitabın. Lakin internet sahaflarında bulabilirsin. Oradan sipariş edebilirsin. Özetlediğim tüm kitaplar gibi alıp okumanı çok ama çok isterim. Peki toparlayacak olursak bu özetle birlikte neler öğrendik? 1. Aynadaki yüzün değil, zihinsel yüzün yani benlik imajın senin tavanını belirler. Hata yapmak başarısızlık değildir, başarı mekanizman için gerekli bir veridir. Zihinsel prova fiziksel antrenman kadar gerçektir. Şimdi senden videodan sonra yapman için 3 minik ama güçlü adım istiyorum. 1. Kendini yakala. Gün içinde kendine ben yapamam, ben beceriksizim ya da benzerlerini söylediğin an dur ve o cümleyi rasyonel bir cümleyle değiştir. Henüz öğrenmedim ama öğrenebilirim. Kendime bu konuda şans veriyorum gibi. Bir başkası neydi? Zihinsel sinema. Yatmadan önce 5 dakika, sadece 5 dakika olmak istediğin hali film izler gibi değil, içindeymiş gibi hayal et, hisset. 3. Küçük bir zafer. Yarın kendine küçük bir hedef koy ve onu yap. Bulaşıkları hemen yıkamak mı? 10 sayfa kitap okumak mı? 10 dakika egzersiz yapmak mı? Yap ve kendine şunu söyle. Ben söylediğini yapan biriyim. Ama mümkün olduğunca küçük hedefler olsun bunlar. Eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kattıysa kitabı bulabilirsen mutlaka almanı şiddetle tavsiye ederim. Eğer henüz abone değilsen, abone olup bildirimleri açarsan zihinsel yolculuğumuzda yan yana yürümeye devam ederiz ve videoyu beğenirsen YouTube bunu daha fazla insanın karşısına çıkarır. Senden yorumlara şu 2 sorunun cevabını yazmanı da rica edeceğim. 1. Bu videodan sonra hangi eski benlik imajını çöpe atıyorsun? 2. Zihinsel sinemada oynatacağın o yeni filmin adı ne olacak? Mutlaka yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. Ve bitirirken bir hatırlatma yapacağım çoğu zaman olduğu gibi. Dünyanın neresinde olursa olsun, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da, zulüm gören, sesi kısılan, evi başına yıkılan mazlumları unutma. Dünyanın iyi ve güçlü insanlara her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu unutma. Boykotun sadece ekonomik değil, çok soylu bir duruş olduğunu, ben bu zulmün tarafı değilim, benim param kimsenin üzerine bomba olarak yağmayacak demek olduğunu hatırla. Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Sudan'daki ve tüm dünyadaki mazlum kardeşlerimizi unutma, hatırla. Zalimleri de hatırla ki vicdanınla onların karşısında dimdik durabilesin. İyi ki varsın, iyi ki bu videoyu izledin, iyi ki yolumuz kesişti. Yeni bir videoda buluşana kadar kendine, zihnine ve kalbine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.